Arkadaşlar biz böreği yedik bitirdik. Tepsi gördüğünüz gibi boş. Ondan sonra aklıma geldi. Böreğin sırtını size göstermediğim şu şekilde. Sırtı da o kadar güzel pişmiş ki. Şahane bir börek olmuş. Şöyle size göstereyim. Bakın. İçi de böyle çok güzel oldu. Bakın pasta gibi börek. Dışı çıtır, pul pul. Bakın tepsiye nasıl pullar döküldü. İçi yumuşacık, soda ile olduğu için çok güzel kabardı. Kek gibi kabardı, sodalı olduğu için böreğimiz. Merhaba değerli takipçilerim. Servi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün pazardan kuzu ıspanağı ilk el. Bu ekildikten sonra ilk toplananı ilk el deniyor. Bu da tam böreklik oluyor. Ben de size bugün börek yapacağım. Yalnız bugün böreğe yufka açamayanlar için hazır yufkadan gül böreği yapacağım. 1 kilo ıspanağım. Bir de yarım kilodan fazla taze pırasam. Bu da ilk el pırasası diye satılıyor. Bakın ne kadar güzel. Pırasalarını da yıkadıktan sonra incecik doğrayacağım. Şöyle şu başını şu kadarcık bölümünü alıyoruz. Toprak girmesin böreğimizi diye. Bu börekte saplarını atmıyorum. Çünkü bu kuzu ıspanağı bakın ne kadar. Daha sonra 3-4 su yıkayarak tuzlu suda bekleterek ıspanaklarımı yıkadıktan sonra doğramıyorum. Süzgüde bekletiyorum bir süre. Daha sonra bir sofra bezine sererek iyice kurumaları gerekiyor. Yoksa böreğimiz hamur olur. Bu şekilde hazırlıyorum. Ispanaklarım bu şekilde yıkandı. Şimdi kurumadan önce ben doğrayacağım. Daha sonra sofra bezi sereceğim masama. Kurumasını bekleyeceğim. Şöyle gelişi güzel alıyorum ıspanağımı. Ispanağım da ilk ağız. Kuzu ıspanağı. Kuruduktan sonra zor doğranıyor inceliği. O yüzden ben ıslakken doğruyorum. Daha sonra kurutuyorum. Şimdi börek olacağı için gül böreği ince doğruyorum. Kavurmalık olsa kalın doğrardım. Bu şekilde 1 kilo ıspanağımı doğruyorum. 4 adet pırasamın, taze pırasamın bu kadarlık kısmını soğan yerine pırasa doğrayacağım. Pırasalarımı şu şekilde ikiye kesiyorum. İncecik doğruyorum. Çünkü ıspanağa göre pırasa daha geç pişiyor. Yıkayıp kuruttuğum dereotumu içerisine ilave ediyorum. Çok ince doğramıyorum dereotunu. İçinde kaybolmasın. İlave ediyorum. Doğradığım, kuruttuğum ıspanağın üzerine ilave ediyorum. 4 adet pırasamı da 1 tatlı kaşığı tuz ile yumuşatıyorum. Şöyle biraz yumuşatacağım. Şimdi pırasamı ilave ediyorum. Daha sonra içerisine 1 fincan zeytinyağı. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Yağı ıspanağımızın her yerine değmesi için güzelce karıştırıyorum. Şöyle bir şişe soda ilave ediyorum. Daha sonra sodanın içerisine 1 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı un. Görüyorsunuz bakın nasıl kabardı. Soda ile bunların iyice erediğinden emin olun. 1 bardak zeytinyağı ilave ediyoruz. Bu ıspanaklı gül böreğimizin sosu oluyor. Yağı da hamura iyice yedireceğiz. Şimdi 4 adet yufkam var.
4 adet yufkamı 4'e bölüyorum. Önce 2'ye böldüm. Daha sonra 1, 2 7. Tam 4'e bölmüş oldum. Bu şekilde sarması çok kolay oluyor. Sosumuz şu kıvamda. Bakın. Boza kıvamında. Bu sos böreğimizde elde açma yapacak. Kimse inanmaz hazır yufka olduğunu. Yufkam çok ince. O yüzden 2 kat sarıyorum. Eğer yufkanız kalınsa tek katta sarabilirsiniz. Fakat benim yufkam, size göstereceğim şimdi. Yufkacımın kalitesine bakın. Elim görünüyor. Bu hazır yufka. Sanki elde açılmış gibi. Şu ikinci katı da üzerine yapıştırıyorum. Çok ince ya, ipek ipek. Daha sonra ikinci katı da aynı sosla yağlıyorum. Sosu malzemeler bölümünde, açıklama bölümünde detaylı şekilde yazacağım. Oradan da okuyabilirsiniz. 1 yemek kaşığı. Buna peynir koymadım, dikkat ederseniz. Çünkü biz bu böreği yoğurtla yiyoruz. Şöyle kenarlarını çok az bir kapatıyorum, ıspanak taşmasın diye. Şöyle kıvırıyorum. Bu şekilde. Şöyle gülümüz. Şöyle şekilde. İkinci gülümüz de bu şekilde hazır. Sosumuzdan şöyle bir akıtıyoruz önce. Sosumun kıvamı bu ölçüyü çok iyi oluyor arkadaşlar. Şu şekilde. Böyle sürmesi de kolay oluyor. Bunu ben piştikten sonra da derin dondurucuya atıyorum. Daha sonra çıkarıyorum. Buzdolabı poşetinden. Hafif ısıtıyorum. Tazelenmiş oluyor börek. Ramazan içinde derin dondurucuya atabilirsiniz fazla yapıp. Bir servis kaşığı ıspanağımı döküyorum. Ispanak çiğ olduğu için bol koyun. Çünkü pişince çok azalıyor. Azalınca da boşluk yapıyor böreğin içinde. Şöyle içini, kenarlarını çok az kıvırıyoruz. Daha sonra şu şekilde gülümüz hazır. Bu şekilde 3 gülümüz hazır oldu. Yufkamız bitene kadar devam edeceğim. Artan sosumuzun içerisine bir yumurta sarısı ilave ediyoruz. İyice çırpıyoruz yumurta sarısıyla birlikte. 8 adet yufkadan 16 adet böreğimiz çıktı. Çünkü ben çift kat sardım. Arasına sos koydum. Biraz sos fazla gitti. Kalan sosumun içine 3 yemek kaşığı zeytinyağı, bir yumurta sarısı ilave ettim. Şimdi üzerlerine süreceğim. Bolca süreceğim. 180 derece fırında nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Böreğimiz hazır. Sosunu sürdük bolca. Şimdi 180 derece fırında kızarana kadar pişmeye gidiyor. Ispanaklı böreğim fırından çıktı. Çok nefis oldu.
Bu tarifi hepinize öneriyorum. Soğuyunca servis yapacağım. Şimdi ıspanaklı böreğimiz şu şekilde açıyorum. Ay yandı ellerim, çok sıcak. Ispanaklı böreğimiz pişti. Çok sıcak, soğumasını bekleyemedim, parçaladım. Hepinize afiyet olsun. Bu güzel tarifi hepinize öneriyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Şimdi şu güzel böreği sizin için tadıyorum. Muhteşem lezzet. Hepinize afiyet olsun. Arkadaşlar biz böreği yedik bitirdik. Tepsi gördüğünüz gibi boş. Ondan sonra aklıma geldi. Böreğin sırtını size göstermedim. Şu şekilde. Sırtı da o kadar güzel pişmiş ki. Şahane bir börek olmuş. Şöyle size göstereyim. Bakın. İçi de böyle çok güzel oldu. Bakın pasta gibi börek. Dışı çıtır, pul pul. Bakın tepsiye nasıl pullar döküldü. İçi yumuşacık, soda ile olduğu için çok güzel kabardı. Kek gibi kabardı, sodalı olduğu için böreğimiz.